Neden korku filmi izlemekten, paraşütle atlamaktan, dik yamaçlara tırmanmaktan veya Luna Park'taki riskli aletlere binmekten hoşlanırız? Hiç düşündünüz mü? Korku, çoğu zaman olumsuz bir duygu gibi düşünülse de aslında bizi olumlu şeyler de hissettirebilir. Örneğin keyif, mutluluk, tebessüm etme isteği gibi. Peki nasıl yapıyor bunu? Videomuza devam etmeden önce bu tarz videoları daha fazla izleyebilmeniz ve ana sayfanıza daha sık düşebilmemiz için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Korku, belirli bir ağrı veya tehdit olarak algılanan bir olay sonucunda uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizma şeklinde tanımlanıyor. Evrensel bir duygu olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz sanıyorum. Ayrıca korku insanlarda kalp ritmini hızlandırarak kasların kasılmasına ve kaç ya da savaş tepkisinin doğmasına sebep oluyor. Peki bu duygu nasıl oluyor da bize keyif veriyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki her korku duymamız sonucunda keyif almayız. Bu noktada ölüm kalım meselesi devreye giriyor. Eğer tehdit, vahşi hayvan veya saldırgan bir insan gibi bize zarar verebilecek bir şey veya doğal afet gibi hayatımızı tehlikeye sokacak bir durumsa bundan keyif alamayız tabii ki. O zaman ilk maddemize gelebiliriz. Korku bize beynimizin kontrol bende dediği durumlarda keyif verebilir. Beynimiz tehditin sahte olduğunu anladığında bize rahat ol mesajını verir. Örneğin korku filmi izlerken filmdekilerin gerçek olmadığını biliriz ve tehditin bize zarar verme oranı sıfırlanmış olur. Bundan dolayı bir rahatlama yaşarız. Buradan da diğer maddemize atlayabiliriz. Korku bize hayatta kalma içgüdümüzü test etmemizi sağlıyor. Korktuğumuz bir şeyi minimum tepkiyle atlatırsak bu, bilinçaltımıza hayatta ne oranda kalabileceğimiz mesajını veriyor. Ve tehdit gerçek veya sahte bile olsa buna tahammül edebilmek, bununla başa çıkabilmek hem öz saygımızı hem de insanların bize saygısını arttırıyor. Elbette bu da bize ayrı bir haz veriyor. Tabii ki kişisel açıdan tatmin olmamızı da sağlıyor. Ve geldik son maddemize. Araştırmalara göre korku, İnsanları birleştiren bir duygudur. Ortak bir tehdit, ortak bir savunma mekanizması geliştirmemizi sağlıyor. Empati veya gözlemle karşımızdaki insanların ne tepki verdiklerini deneyimleyerek benzer bir reaksiyon geliştirebilir. Böylece hayatta kalma şansımızı da arttırabiliriz. Acaba ilk uygarlıklar sınırlarına dayanan tehlikeler herkese tehdit ettiği için mi ortak bir milliyet duygusu oluşturdular? Bu da ayrı bir merak konusu. Freud'a göre her insanın iki temel içgüdüyle dünyaya geldiğinden terör videomuzda bahsetmiştik. Videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Bunlar yaşam ve ölüm içgüdüleriydi. Freud'un açıklamalarına göre bizler ölüm içgüdüsüne bağlı olarak kendimize bazen zarar verme ihtiyacı duyarız. Buna aksi yönde birçok çalışma yapılmıştır. Yani insanların kendilerine karşı daha korumacı bir tavırla yaklaştıkları da kanıtlanmıştır. Ancak insanların alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelere yatkınlıklarını düşünürsek, Freud'un açıklaması uzun vadede gerçekleşen zararın göze alınabileceğini gösteriyor. Öyleyse kimi zaman bu zarar verme hissi bir bakıma insana keyif veriyor denilebilir mi? Tam olarak böyle olmasa da Freud'a göre bir ihtiyacı karşıladığı kesin. Son olarak sınırları zorlamayı, farklı heyecanlar aramayı seviyor da olabiliriz. Ve kendimizi korkutma yolunu seçmek de bu yollardan biri olabilir. Kim bilir? Korku uyandıran şey gerçek bir tehdit değilse bundan keyif alıp almamak bize kalıyor. Tabii beynimizle vücudumuz her zaman senkronize çalışmayabilir. Beynimiz bizi korkmadığımıza ikna etmeye çalışırken bedenimiz titreyebilir. Böyle durumlarda da kendimizi rahatlatmak ve tadını çıkarmak gerekebilir. Ne deniyordu şahsiyette? Korkmaktan korkmayın. Eğer size saldıran biri yoksa ve Crazy Buster'daysanız anın tadını çıkarmaya bakın.